Hepinize merhabalar. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün cevizli, tarçını mis gibi kokan bir havuçlu kek tarifi paylaşacağım. Üzerine muhallebi de gelince çok lezzetli oluyor. Pasta gibi hazırlayacağımız muhallebili havuçlu kek tarifimde başlı başına enfes mi enfes bir lezzet ortaya çıkıyor. Sadece muhallebisi veya sadece keki bile başlı başına güzel. Fakat bir araya gelince çok beğeneceğiniz muhallebili havuçlu kek tarifimi eminim çok seveceksiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalımda mutfağa dair daha birçok tarif bulabilir, abone olup bildirim zilini açarak yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Tarifim için 3 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı şeker alarak çırpalım. Biliyorsunuz kekin güzelce kabarması için yumurta ve şekerin adeta bir krema kıvamına gelinceye kadar, rengi beyaza dönünceye kadar çırpılması çok önemli bir püf noktası. Yumurta ve şekeri 4-5 dakika güzelce çırptıktan sonra önce sıvı malzemeleri daha sonra katı malzemeleri ilave ederek kekimizin yapımına devam edelim. Kek harcımıza yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı da süt ilave edelim. Sıvı yağ ve sütü mikserimizle çok az karıştıralım. Kek harcımıza bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu eleyerek ilave edelim. Vanilya, kabartma tozu ve unu eleyerek eklemek kuru malzemelerin havalanmasını sağlıyor ve diğer malzemelerle daha kolay bütünleşip kekin kabarmasına yardımcı oluyor. 2 su bardağı unu eleyerek ilave ettiğimiz kek harcımızı karıştırmaya devam edelim. Kullandığım su bardağı 200 mililitrelik klasik evlerimizde kullandığımız su bardaklarından arkadaşlar. Muhallebili cevizli havuçlu kek için ise kullandığım tüm malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz ve açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Kek harcımıza 2 su bardağı rendelenmiş havuç ve üzerine 1 çay bardağı irice doğranmış ceviz ilave edelim. Tarçın bu kekin olmazsa olmazıdır elbette. 1 tatlı kaşığı tarçın ve yarım portakal kabuğu rendesi de ilave ederek kek harcımızı bir spatula yardımıyla karıştıralım. Kek harcımız çok güzel oldu arkadaşlar. Bu kekin güzelce kabaracağından çok eminim. Şöyle spatula ile kenarlarını da iyice içine alarak kek harcımızı güzelce karıştıralım. Bu arada cevizi robottan çekmedim arkadaşlar. Cevizin ağza gelmesini istediğim için irice doğramayı tercih ettim. Kek kalıbımızı bir parça margarinle yağlayalım. Kalıbın her tarafını boşluk kalmayacak şekilde önceden buzdolabından çıkarıp ılıttığımız katı yağ ile yağlayalım. Kek kalıbımızı yağladıktan sonra biraz da un serpiştireceğim arkadaşlar. Kalıbı çevirerek biraz da un serpiştirirseniz kekiniz kesinlikle kalıba yapışmayacaktır. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbımıza artık kek harcımızı dökebiliriz. Kek harcını spatula ile kek kalıbına iyice yerleştirdikten sonra fırında 180 derecede alt üst ayarda 35-40 dakika pişirelim. Gelelim kekimizin muhallebisini hazırlamaya. Tenceremize 2 su bardağı sütü alalım. Üzerine 1 çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı da nişastayı alarak karıştıralım. Muhallebiyi ocağa alıp pişirmeden önce tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Tenceremizi ocağa alalım ve muhallebimiz koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim. Biliyorsunuz muhallebi yaparken, krema yaparken sürekli karıştırarak pişirmek topaklanmanın olmasını engelleyecektir.
Birdenbire yüksek ateşte açmayalım arkadaşlar tenceremizin altını. Orta ateşte yavaş yavaş muhallebimiz koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim. Muhallebimiz kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika kadar daha pişirmeye devam edelim. Daha sonra tencerenin altını kapatalım. Muhallebimize 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket de vanilya ilave ederek karıştıralım. Tereyağı eriyene kadar karıştırdıktan sonra muhallebimizi soğuması için bir kenarda bekletelim. Muhallebimizin kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Sizler de yaptığınızda kıvamını ve lezzetini çok beğeneceksiniz. Muhallebiyi soğuduktan sonra pürüzsüz olması için mikser yardımıyla çırpalım. Bu arada kekim pişti arkadaşlar. Mutfağımı mis gibi kokular sardı. Gördüğünüz gibi güzelce kabarmış. Şimdi kekin ilk sıcağı geçtikten sonra keki servis edeceğimiz servis tabağına ters çevirelim. Kekimiz biraz soğuduktan sonra hazırladığımız muhallebimizi kekin üzerine yayalım. Bu kek kalıbımı çok seviyorum arkadaşlar. Bu tarz kremalı keklerde görünümü çok güzel oluyor. Kısır, patates salatası gibi kalıba koyulabilecek yiyeceklerde de sunumu çok güzel oluyor. Gelelim muhallebili havuçlu kekimizi süslemeye. Ben üzerini süslemek için irice doğranmış ceviz, biraz toz tarçın ve portakal kabuğu tercih ettim arkadaşlar. Sizler de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Mis gibi tarçın kokulu, cevizli, havuçlu kek üzerine muhallebi hazırlayarak adeta bir pasta yaptığımız bu güzel kek tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Yapımı oldukça pratik ve lezzetini de çok beğeneceğiniz muhallebeli havuçlu cevizli kek tarifimi eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Tarifimi yapan, deneyen, yiyen herkese şimdiden afiyet şifa olsun.